Hiç yaptığınız bir hata yüzünden kendinizi affedemediğiniz oldu mu? O anın ağırlığını tekrar tekrar hissettiniz mi? Belki zihninizde hep aynı cümle yankılandı. Keşke yapmasaydım. Geçmişteki bir sözü, bir kararı ya da bir eylemi sürekli taşımak. Bu çoğumuzun yaşadığı ama çok azımızın üzerine konuştuğu bir mücadele. Peki bu yükle daha ne kadar devam etmeyi düşünüyorsunuz? Affetmemek bir tercihtir, evet. Ama bu tercih sizi nasıl etkiler? Geçmişin yükünü sırtınızda taşımak her adımınızı daha da ağırlaştırır. Bu yük sizi sadece ilerlemekten alıkoymaz. Aynı zamanda huzurunuzu tüketir, kendinize olan inancınızı zedeler ve geleceğinizi gölgeye çevirir. Eğer hayatınızın her gününü bu ağırlıkla yaşamak istiyorsanız, affetmeyebilirsiniz. Ancak bu yükle bir ömür geçirmek zorunda olmadığınızı hatırlamanız gerekir. Bugün bir yolculuğa çıkıyoruz. Ama bu sıradan bir anlatı olmayacak. Size kendinizi affedin demekle yetinmeyeceğim. Bunun yerine bir hikaye paylaşacağım. Bir zamanlar sırtında taşlar taşıyan bir adamın hikayesi. Onun bu yüklerden nasıl kurtulduğunu ve en önemlisi bu hikayenin sizin yaşamınızla nasıl kesiştiğini göreceksiniz. Bu videoyu izlerken belki siz de kendi sırtınızdaki taşları fark edeceksiniz ve en sonunda kendinizi affetmenin özgürlüğünü hissetmeye bir adım daha yaklaşacaksınız. Çünkü geçmiş sizin yükünüz değil, öğrenme fırsatınızdır. Şimdi hazırsanız başlayalım. Bir zamanlar yüksek dağların çevrelediği sessiz bir köyde sırtında her zaman ağır bir çuval taşıyan bir adam yaşardı. Köy halkı onun bu çuvalı neden hiç bırakmadığını sık sık merak ederdi. Çocuklar onun arkasından yük taşıyan adam diye bağırır, köyün yaşlıları ise sadece başlarını sallayarak bu onun cezası derlerdi. Ama kimse o çuvalın içinde ne olduğunu tam olarak bilmezdi. Adam gün boyu tarlalarda çalışır, çuvalını asla sırtından indirmezdi. Yorulduğunda bile çuvalı bir kenara bırakmayı reddederdi. Bir gün köye uzaklardan bir bilge geldi. Uzun yolculuklar yapmış, her köyde farklı hikayeler duymuştu. Köydeki herkes Bilge ile konuşmak için sıraya girerken yük taşıyan adam sessizce köşesinde oturuyordu. Bilge onun bu sessiz duruşuna dikkat etti ve yanına giderek sordu. "Neden bu çuvalı hiç bırakmıyorsun?" Adam omuzlarını silkti. "Bu benim yüküm. Geçmişte yaptığım hataların cezası. Bırakırsam o hataları unuturum. Bırakırsam daha da kötü bir insan olurum." Bilge başını hafifçe eğerek gülümsedi. "Peki, bu yük seni nereye götürüyor? Onu taşımaya devam ederek ne kazanıyorsun?" Adam bu soruya cevap veremedi. Çünkü çuvalın ona ne kazandırdığını hiç düşünmemişti. Bir an sustu, sonra çuvalı yere bıraktı ve Bilge'ye dönerek "Peki ama bu yükü nasıl bırakabilirim?" dedi. Bilge onu köyün dışındaki bir dereye götürdü. Akan suyun sesi o kadar huzur vericiydi ki adam bir an bile olsa çuvalını gerçekten bırakmayı düşündü. Bilge dereden bir avuç su aldı ve adama uzattı. "Bu su gibi ol," dedi. "Geçmişte yaptığın hatalar bu derenin geçtiği taşlar gibidir. Suyun taşları nasıl arkasında bırakıp yoluna devam ettiğini gör. Onlara tutunmuyor, onları yanında taşımıyor. Çünkü suyun gücü yoluna devam etmesindedir." Adam derin bir nefes aldı ve çuvalını dikkatlice dere kenarına bıraktı. Çuvalın içinde yıllar önce yaptığı hataları simgeleyen küçük taşlar vardı. Bir taş, bir tartışmada söylediği kırıcı bir sözü temsil ediyordu. Bir diğer taş, verdiği ama tutamadığı bir sözü. Taşların her biri yıllar boyunca biriktirdiği pişmanlıklardı. Adam taşları tek tek dereye attı ve her birini atarken Bilge'nin sözlerini düşündü. "Geçmişin seni tanımlamaz. Seni tanımlayan bugün yaptıklarındır." O günden sonra yük taşıyan adam köyde artık çuvalını taşımadan dolaşan biriydi. İnsanlar onu ilk başta tanımakta zorlandı. Çünkü omuzlarındaki yük hafiflediğinde yüzünde bir huzur belirmişti. O artık geçmişine değil, geleceğine odaklanan biriydi. Bu hikaye hepimize şu soruyu soruyor. Sırtımızda hangi taşları taşıyoruz ve onları bırakmaya ne zaman hazır olacağız? Bu hikaye aslında hepimizin hayatından izler taşıyor, değil mi? Hepimiz bir şekilde geçmişimizin ağırlığını sırtımızda taşıyoruz. Belki bir hata yaptık, belki bir söz verdik ama tutamadık.
Belki de bir anlık öfkeyle söylediğimiz bir cümlenin etkilerini hala hissediyoruz. Sırtımızdaki o taşlar zamanla fark etmediğimiz bir yük haline geliyor. Ve en kötüsü bu yükü taşımaya alışıyoruz. Ama gerçekten düşünelim. Bu yük bize ne kazandırıyor? Bilge'nin dediği gibi, geçmişte yaptığımız hatalar bizi tanımlamaz. Hatalar sadece birer öğretmendir. Ancak onları sürekli yanımızda taşımak, sadece yeni bir ders öğrenme fırsatını kaçırmamıza neden olur. Su gibi olmak. Bu ifade ne kadar derin değil mi? Suyun taşıdığı mesaj şu: taşlar hep olacak ama onları bırakıp yolumuza devam etmek bizim elimizde. Belki de ilk adım bu yükleri kabul etmek. Onlarla yüzleşmek, kendimizi yargılamak yerine anlamaya çalışmak. Suçluluk ve pişmanlık birer işaret aslında. Bizim daha iyi bir insan olmak istediğimizi gösteren işaretler. Ancak bu işaretleri bir yük gibi taşımak yerine onları birer rehber gibi kullanmayı seçebiliriz. Hatalarınızın bir parçası olduğunuzu ama onların sizi tanımlamadığını unutmayın. Kendinizi affetmek, o taşları bırakmak demektir. Ve belki de hayatın en güzel yanı, bu yükleri bırakınca ne kadar hafif hissedeceğinizi keşfetmektir. Şimdi size soruyorum, bugün o taşlardan birini bırakmaya hazır mısınız? Kendinizi affetmek kolay bir yolculuk değil, bunu hepimiz biliyoruz. Ama unutmayın, her büyük değişim küçük bir adımla başlar. Hatalarınızı bir yük olarak taşımak yerine onları geride bırakmanın yollarını öğrenebilirsiniz. Stoacı felsefenin rehberliğinde bu yolculukta nasıl ilerleyebileceğimizi konuşalım. Burada bir rehber değil, sizinle aynı yolda yürüyen biri olarak konuşuyorum. Hatalarınızı kabul edin. Stoacılara göre kontrolünüzde olan ve olmayan şeyleri ayırt etmek özgürlüğün ilk adımıdır. Geçmişte yaptığınız hatalar artık kontrol edemeyeceğiniz birer gerçektir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, geçmiş yalnızca bir hayaldir. Bizi yönlendirense bugün yaptıklarımızdır. Kendinize dürüst olun ve hatalarınızı kabul edin. Bu, onları inkar etmekten çok daha güçlü bir duruştur. Kendinize şefkat gösterin. Stoacılar genelde sert bir duruşla bilinir ama aslında kendine karşı anlayışlı olmayı da öğretirler. Epiktetos, insanın hata yapmasının doğasının bir parçası olduğunu söyler. Kendinize sert davranmak yerine bir öğretmen gibi yaklaşın. Hatalarınızla konuşun, onlardan öğrenmeye çalışın. Bu hata beni nasıl şekillendirdi sorusunu sorun. Bu, kendinize karşı duyduğunuz eleştiriyi azaltacak ve öz şefkatinizi artıracaktır. Hatalarınızı birer ders olarak görün. Stoacılar, yaşamın her anının bir öğreti sunduğuna inanır. Bir hata yaptıysanız, bu sizi geliştirmek için bir fırsattır. Belki geçmişte birine zarar verdiniz ya da önemli bir fırsatı kaçırdınız. Ama bugün o durumdan ne öğrendiğinizi kendinize sorduğunuzda, geçmişi yeniden anlamlandırabilirsiniz. Stoacılıkta önemli olan, hatanın sizi tanımlamasına izin vermemektir. Örneğin, ben başarısız biriyim demek yerine, bu deneyim bana ne öğretti demeyi seçin. Geleceğe odaklanın. Stoacılar, şimdiki anın ve geleceğe yönelik eylemlerin önemini vurgular. Geçmişte yaptığınız hataları değiştiremezsiniz ama bugünkü adımlarınızla daha iyi bir gelecek inşa edebilirsiniz. Örneğin, geçmişte kırdığınız biriyle yeniden bağlantı kurmaya çalışın. Bir özür dilemek, hem sizin hem de o kişinin yükünü hafifletebilir. Kendinize şu soruyu sorun. Bugün, geçmişimin yüklerinden biri için ne yapabilirim? Pratik bir öneri. Günlük tutun. Stoacılar kendi düşüncelerini anlamak ve analiz etmek için sık sık günlük tutmuşlardır. Her gün, o gün yaptığınız bir şeyi yazın. Belki bir hata yaptınız, belki bir şey başardınız. Her iki durumda da bu olayların size ne öğrettiğini not edin. Bu, kendinizi daha iyi anlamanıza ve hatalarınıza karşı daha anlayışlı olmanıza yardımcı olacaktır. Ve en önemlisi, kendinizi tanımayı öğrenin. Stoacılık, kendini tanımanın bir insanın en büyük gücü olduğunu savunur. Hatalarınızın sizi bir insan olarak tanımlamadığını, aksine sizi daha güçlü biri haline getirdiğini unutmayın. Geçmişiniz, sizin kim olduğunuz değil, kim olabileceğinizin bir yansımasıdır. Unutmayın, kendinizi affetmek bir gecede olmayabilir. Ama her küçük adım sizi bu özgürlük hissine bir adım daha yaklaştırır. Peki, bugün hangi adımı atmayı seçeceksiniz? Hatalarınızı bir yük olarak taşımaya devam mı edeceksiniz?
Yoksa onları bir öğretmen gibi görmeyi mi seçeceksiniz? Cevap sizin elinizde. Hikayemizin sonunda yük taşıyan adam sırtındaki taşları birer birer bıraktı ve hafifledi. O taşlar onun için geçmişte yaptığı hataları simgeliyordu. Peki ya siz? Sizin sırtınızda taşıdığınız taşlar neler? Belki bir söz, belki bir karar, belki de hiç gerçekleşmemiş bir pişmanlık. Ama bilmelisiniz ki bu yükleri bırakmak, geçmişinizi unutmak değil, onu anlamak ve onunla barışmak demektir. Kendinizi affetmek, özgürleşmenin ilk adımıdır. Hatalarınızın sizi tanımlamasına izin vermeyin. Onlar sadece birer öğretmen. Geçmişin gölgelerinde kaybolmak yerine, bugünü sahiplenin ve geleceğe daha hafif bir şekilde yürüyün. Bugün bu video size bir şeyler kattıysa, bunu bir başlangıç noktası olarak görebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bu yolculukta bizimle birlikte ilerleyebilirsiniz. Burada her şey, sizin kendinizi daha iyi tanımanız ve yüklerinizden kurtulmanız için var. Sizden bir ricam var. Bu videodan hangi taşı bırakmak için bir adım atmayı öğrendiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Böylece sadece kendiniz için değil, bu topluluğun bir parçası olarak diğerlerine de ilham verebilirsiniz. Çünkü unutmayın, kendinizi affetmek sadece sizinle ilgili değil, çevrenize yaydığınız huzurla da bir fark yaratır. Hadi, bugün bir adım atalım. Çünkü siz sırtınızdaki yüklerden çok daha fazlasısınız.